Herkese merhaba, ben Melike. Bugün hep birlikte karavanla bir haftalık Ege turumuzun bir gününü izleyeceğiz. Biliyorsunuz biz karavanımızı çoktan bitirmiştik aslında ama ne yazık ki bir tura çıkamamıştık. Pandemi yüzünden bulunduğumuz şehirde şehirler arası dolaşım yasaklanmıştı. Aynı zamanda biz de korkuyorduk tabii ki. Ama geçtiğimiz günlerde bir haftalık bir tur yapma şansımız oldu. Bu tura Bodrum'dan başladık. Normalde planımız Bodrum, Didim, Kuşadası, oradan İzmir. İzmir'de görmek istediğimiz birçok yer vardı. Özellikle karavan kamping alanlarını keşfetmek istiyorduk. Oradan da Ayvalık, Dikili, Çanakkale ve en sonunda Bozcaada'ya giderek turu tamamlayacaktık. Ama Twitter'da okuduğum şeyler yüzünden ben virüs nedeniyle çok fazla tedirgin olunca turu bu şekilde yapamadık. İzmir kısmını biraz kısa tuttuk ve çok fazla dolaşmadık. İzmir'den de direkt Çanakkale'ye geçtik. Bu arada atladığımız yerleri önümüzdeki günlerde virüsün de durumuna bağlı olarak tekrar ziyaret etmeyi planlıyoruz. Bu videoda da bu bir haftalık seyahatimizin bir gününü izleyebileceksiniz. İşte sıkça sorulan nerede kalıyorsunuz, nasıl yemek pişiriyorsunuz, tuvalet işini nasıl hallediyorsunuz gibi şeylere de yeri geldiğince videoda cevap vermeye çalıştık. Ama tabii bir hafta çok uzun bir süreçti ve bu bir haftayı bu kadar kısa bir videoya sığdırmam da ne yazık ki mümkün değildi. Eğer bir hafta boyunca neler yaptığımızı merak ediyorsanız, nerelere gittik, gittiğimiz yerlerde nerede kaldık, işte ücretli ve ücretsiz kamp alanları hangileriydi, gittiğimiz yerlerde gezdiğimiz yerler nerelerdi, bu konular hakkında bilgi almak isterseniz de açıklama kısmındaki linke tıklayabilirsiniz. Blogda uzun uzun yazdım hepsini çünkü. Umarım faydalı olur bu video. Şimdi sizi videoyla baş başa bırakıyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Herkese günaydın. Şu anda saat 7 falan herhalde. Onun için günaydın dedim. Aslında size merhaba demem lazımdı. Bodrum'da bir yerdeyiz. Arabada kaldık dün gece. İlk defa arabayla bir seyahate çıktığımız için de video çekmek, size de göstermek istedim. Çünkü biz de ilk defa deneyimliyoruz. Bir tekne turuna çıkmıştık arkadaşlarımızla. Oradan dönüşte, yani Bodrum'dan Sapanca'ya gidene kadar kıyılardan dolaşa dolaşa gidelim dedik. Bugün de Bodrum'dayız. Yani ilk durağımız Bodrum. Gerçekten bayramda çok kalabalıktı etraf. Biz 4 kişi çıkmıştık tekneye. O yüzden sosyal mesafemize de dikkat edebiliyorduk. Zaten hepimiz de uzun zamandır kendini karantinada tutan insanlardık. Bu geldiğimiz yerlerde de bence sosyal mesafe hala çok önemli. Yani ben kendim de çok tedirgin oluyorum. O yüzden yaptığımız birkaç şey var. Yani öyle çok atla deve şeyler değil. Ama mesela çok basit bir anlatımla, güneş de şuradan geliyor, görebilecek misiniz bilmiyorum ama arabaların hepsi şurada park etmiş vaziyette ve kıyıda kamp yapan insanlar var. Biz onlardan çok uzaktayız ve böyle diğer tarafına doğru durduk koyun. Küçük bir korona tedbiri diyebiliriz bunun için. Şimdi kahvaltı hazırlayacağız. Size de göstermek istedim nasıl kahvaltı hazırlıyoruz, nasıl küçük alanda çalışılıyor. Şimdi gelin hep birlikte bakalım. Şimdi bir şey yapacağız. Kahvaltı hazırlamak istiyorum ama bizim bir masamız yok. Ama şöyle bir şeyimiz var. Bundan Selçuk masa yapacaktı ama daha yapamadı. O yüzden onu yanımızda taşıyoruz. Bir de kamp masamız vardı ama onu da arkadaşımıza vermiştik. O yüzden şimdi şöyle bir şey deneyeceğim. Bu arka taraf böyle kaldı mesela. Burayı daha önce göstermiştik. Aslında burası bayağı geniş bir yer. O yüzden her şeyi buraya dolduruveriyoruz. Şunları yerine koyayım, sonra dahiyane planımı hayata geçireceğim. Eğer arabada, yani böyle küçük bir alanda yemek hazırlayacaksanız, o zaman bence en büyük problemlerden bir tanesi masa gibi bir şeyin olmaması oluyor. Yani içeride de rahatça yemek yenilebilir ama evdeki gibi böyle hazırladığı şeyleri bir masaya serince biraz daha kafası rahat ediyor insanın. Bilmiyorum, belki de bu benimle alakalı bir şeydir. Her şey düzenli olsun isteyen bir manyağım ben sonuçta. Kendi imkanlarımızla bir masa yapmaya çalışacağım. Bakalım olacak mı? Bunları da en son nerede kullandık acaba? Sahra çölünde falan mı? Üzerleri kum dolu. Galiba olacak. Evet, oldu. Tamam. Biz vegan olduğumuz için beslenmemizin çok zor olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ama ve lakin ki öyle değildir. Yanımızda mesela fındık ezmesi var, fıstık ezmesi var. Vegan peynirimiz var. Bayağı sürme peynir. İşte zeytinimiz var. Bu kahvaltılık soslardan almıştık. Reçel var.
Vegan peynirimiz şöyle bir şey. Otlu peynir bu. Açayım mı? Bunu yeriz nasılsa. Böyle sürme peynir kıvamında bir peynir. Onun dışında meyvelerimiz var. Badem sütümüz var. İşte çeşitli sebzelerimiz falan var. Şimdi Selçuk bize kahve yapacak. Arabada filtre kahve bile yapabiliyoruz. Sabahları bir şey pişirmediğimiz için, yani çoğunlukla yulaf yediğimiz için sadece suyumuzu kaynatmamız gerekiyor. O yüzden suyu kaynatmak için Jetboil'i kullanıyoruz. Araba için aldığımız ocağı kullanmıyoruz. Çünkü o büyük bir ocak ve Jetboil çok hızlı, çok kısa sürede suyu kaynatıyor. Bu Jetboil'de de kamp tipi propan tüpler kullanıyoruz. Yo, var içinde. Yaklaşık 2 dakikada falan hazırladık kahvaltımızı. İçinde granola var, yulaf var, meyve var bir de. Bir de fıstık ezmesi koyacağım. Fıstık ezmesi hem çok iyi enerji veriyor hem de protein. Güzel bir şey fıstık ezmesi. Şimdi badem sütünü ekleyeceğiz. Aslında badem sütü bu şekilde aldığınızda çok pahalı bir şey. 28 lira falan. Bazen kampanya oluyor. Bir alana bir bedava vesaire gibi şeyler. Ama badem sütünü evde yapmak bence daha güzel oluyor. Çünkü bunların içinde şeker falan da var. Çok güzel tadı. Gerçekten çok severek tükettiğimiz bir şey ama evde yapmak her zaman hem daha pratik. Pratik değil. Yalan söyledim. Evde yapmak her zaman hem daha ekonomik. Hem de içinde sadece badem oluyor. Ama biz arabayla seyahat ederken hazır alıyoruz. Biz alıyoruz. Siz almasanız da olur. İstemiyorsanız almayın. Genelde görünce öyle yorum yapıyorlar ya. Çok pahalı falan. Aldım ben. Ne yapabilirim? Canım istedi. Canım çekti. Hayır, istemeyen almayabilir. Kahve hazır bu arada galiba. Bir de normalde bizim kampta kullandığımız bazı çatal bıçaklar vardı. Bunlar çok pratik çatal bıçaklar. Şöyle bir şeyim var mesela benim. O kadar hafif ki bunu Wolf Trek hediye etmişti. Hatta buradan Güvence'de selam. Şöyle bir çatalı var. Çok kullanışlı. Böyle bir bıçağı var. Bunların hepsi buradan çıkabiliyor. Bir de böyle bir kaşığı var. Bu gerçekten hem çok hafif hem de şu kılıfın içinde taşınabildiği için çok da pratik oluyor. Kamplarda normalde bunu kullanıyordum. Burada da bunu kullanıyordum. Böyle bir şey edinirseniz eğer çok rahat edersiniz diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum, Selçuk da bana katılır mı? Katılıyormuş. Her zaman yanınızda olması gereken bir şey dedi. Kuş kafamdan mı geçti benim? Her zaman yanınızda olması gereken bir şey dedi. Tamam. Hadi gel. Kahvaltımızı yaptık ve yola çıktık. Didim'e gidiyoruz. Aslında bir şey geldi aklıma, onu söylemek istedim. Biz karavanda yaşamakla ilgili hiçbir içerik oluşturmadık bugüne kadar. Çünkü çok fazla karavanı deneyimleme fırsatımız olmamıştı. Ama bu yola çıkarken video çekelim ve nasıl karavanda yaşıyoruz, nasıl oluyor, en azından şimdilik deneyimlerimizi aktaralım demiştik. İlk yola çıktığımızda İzmir'e giderken sadece arabada birkaç video çektik. Sonra unuttuk. Biz bu işi yapamıyoruz galiba. Evet, biz bu vlog işini pek beceremiyoruz. Yani bir yaşam tarzı haline getirmeyi beceremiyoruz daha doğrusu. Çünkü gerçekten çok emek isteyen bir şey vlog çekmek ve anlatmak. Çoğu zaman mesela kurgu yapılabiliyor. Bir şeyleri doğal akışında görmüyorsunuz siz aslında. Bu işi yapan arkadaşlarımızdan da bildiğimiz şeyler bunlar ama biz sanırım biraz akışa kaptırıyoruz kendimizi. O yüzden çektiğimiz içerikler belki profesyonel görünmüyor olabilir. Yeterince tatmin etmiyor olabilir. Ama sanırım artık şey diyebiliriz. Bizim tarzımız bu. Biz böyleyiz. Biz buyuz. Çok bir şey beklememek lazım. Elimizden geldiğince burada yaşamak nasıl bir şey onu anlatmaya çalışacağız. Güzel hazırlanmış bir sofra, ne bileyim özenle kurgulanmış bir açı, böyle şeyler de olmayacak pek galiba. Aklımıza geldikçe telefonu çıkarıp video çekeceğiz. Neden ama? Neden? Çünkü bilmiyorum neden. Çünkü yaşamayı seviyoruz. Yani evet, yaşamayı seviyoruz ama belki bazen kurgu da yapasımız gelir. Ya canımız nasıl isterse öyle yapmaya meyilli birileriyiz. Öyle desek daha doğru olur. Neyse işte öyle bir şeyler. Şimdi Didim'e gidiyoruz. Didim'i biz çok seviyoruz. Didim'de çok sevdiğimiz arkadaşlarımız da var. Hem onlarla görüşeceğiz hem de orada çok güzel bir kamp alanı var. Belki orası sakinse oraya gidebiliriz. Biraz da yine her zamanki gittiğimizde yaptığımız gibi Didim'de birkaç yer var, antik kent var gezmeyi çok sevdiğimiz. Oradan da tekrar yukarıya doğru çıkmaya devam edeceğiz. Bugün ama istikamet Didim. En son yola çıkarken arabayı doldurmuştuk ve en son doldurmamızın üzerinden 849 kilometre yol gelmişiz. Bu kadar azalmış. Şimdi tekrar benzinliğe geldik. Bakalım
bu sefer bu benzinlik öyküsü bize kaça patlayacak? Evet. 61 litre, 62 litre oldu. 380'de Didim'de Tavşanburnu kamp alanı diye harika bir yer var. Gerçekten çok güzel. Denizin hemen kıyısında. İçinde marketi, tesisi, işte tuvaleti, banyosu falan da olan bir yer. Kamp alanı var. Karavan parking alanı var. Hem de günübirlik faydalanılabilecek alanları var. Normalde burada kamp yapacaktık. Daha önce de biz geldik yani epey. Ama Nisan aylarına geldiğimiz için hiç bu kadar kalabalık görmemiştik. Şimdi geldiğimizde hakikaten çok kalabalıktı. Yani içerisi arabadan geçilmiyor ve günübirlik gelmişlerdir büyük ihtimalle bu insanlar. Çadır kamp alanında da çok fazla insan var. O yüzden burada kalmayacağız galiba. Selçuk bu insanların akşam gideceğini söylüyor ama benim hoşuma gitmedi bu kadar kalabalık olması. O yüzden şimdi bir bakacağız. Gerçekten ne kadar kalabalıkmış. İşte biz normalde geldiğimizde, Nisan ayında geldiğimizde burada bu kadar çok çadır yoktu mesela. Şu an her yerde çadır var. Yani günübirlik gelenlerin sayısı da bir o kadar fazla. Yani park yerlerinin hepsi dolu. Bir de şurada göz alabildiğince çadır var. Şuralarda da hep çadırlar. Bu arada kamp alanı gerçekten çok nefis. Şurada hemen deniz var. Buradan böyle merdivenle direkt denize inilebiliyor. Ve böyle ağaçlık bir yer. İşte hamak falan kurmaya da çok müsait. Ama bayağı kalabalık. Bence şu an Selçuk ikna oldu bunun gerçekten kalabalık olduğuna. Evet, akşam giderler mi? Nazar gibi duruyor sanki insanlar. Evet, bayağı kalabalık gerçekten. Hep buradalarmış ve hep burada olacaklarmış biraz. Hadi gidelim biz o yere bakalım. Bizim aracımızda bir tuvalet yok biliyorsunuz. Araçta tuvalet olmayınca da en sık sorulan sorulardan bir tanesi tuvalet ihtiyacını nasıl giderdiğimiz oluyor. Aslında biz buna çok cevaplar veriyorduk. Ya hallederiz ne olacak ki falan diye ama bazı yerlerde gerçekten sorun yaşadık biz de. Şehir içindeyken ya da şehir içine yakın yerlerdeyken yine çok problem olmuyor. Çünkü mesela şimdi Tavşanburnu kamp alanından çıktık. İşte kalmayı planladığımız yere giderken bir tuvalet ihtiyacı doğdu ve hemen bir benzin istasyonuna geldik. Tabii benzin istasyonları arasında seçim yaparken de özellikle bu tuvalet konusunda oldukça hijyenli olanları tercih ediyoruz. Hangi markalar olduğunu tahmin edersiniz zaten. Bir de şimdi bu pandemi sürecinde, ama ben pandemiden önce de böyle bir şeyi taşıyordum yanımda. Bir dezenfektanımız var böyle fısfıslı bir şeyin içine. Tabii bu dezenfektan şişesi değil, gül suyu şişesi. Bunun içine koymuştuk böyle litrelik aldığımız için. Bunlarla birlikte gidiyoruz. O yüzden etrafta temizleyip kullanabiliyoruz. Rahat oluyor. Onun dışında bir de şimdi yeni bir yöntem olarak şöyle bir şey düşündük. Decathlon'larda şeyi bilirsiniz, böyle ince uzun çadırlar var, duş çadırları. Öyle bir şey alıp hani gittiğiniz yere kurarak, ağaç olmayabilir, kaya olmayabilir, yani arkasına saklanılacak bir şey olmayabilir doğanın içindeyken. Öyle bir şeyin içinde bu ihtiyacı görebiliriz diye düşündük ama bilmiyoruz tabii. Önce bir denemek lazım. Şimdi bizim arabamızda ufak bir masa eksiği var. Masa yapacaktık ama yapamadık. Bahsetmiştim zaten sabah. Şöyle bir masa mı alsak acaba diye düşünüyoruz. Bunlar katlanınca nasıl oluyor şimdilik bilmiyoruz. Selçuk şu an gidecek, masalara bakacak ve onları katlayacak. Arabaya girebilir mi, giremez mi? Bundan emin olacağız ve sonra ona göre alacağız. Çok iyi değil mi? Büyüğü ne kadarmış? Az önce gittiğimiz 1 milyoncuda o masa 100 liraydı. O yüzden onu almadık. Başka bir milyoncuya geldik. Burada da 85 liraydı. Buradan aldık o yüzden. Evet, masamız oldu. Tavşanburnu kamp alanında kalacak yer bulamayınca, daha doğrusu çok kalabalık olunca biz de kendimizi başka bir yere attık. Didim'de çok güzel bir antik kent var. Millet Antik Kenti. Biz buraya gelmeyi çok seviyoruz. O yüzden burada kalabiliriz diye düşündük. Çünkü antik kentin böyle çevrili bir alanı yok. Yani direkt girebiliyorsunuz. Biz de şu anda bahçesindeyiz zaten. Buraya geldik. Kendimize yemek hazırladık. Yemek yiyeceğiz çünkü çok acıktık gerçekten. Bugünkü menüde ne var? Çok güzel bir salatamız var. Tortilla ekmeği var. Ya da lavaş. Ya da lavaş. Bir diğer ifadeyle. Haşlanmış Meksika fasulyesi. Ve böyle kahvaltılık sos. Biz bu tarz şeyler hazırlamayı seviyoruz. Bu tarz taco benzeri dürümler hazırlamayı seviyoruz. Sonra böyle şeyler oluyor. Bu yaylanın, tabii yaylanın olmak zorunda değil ama ilk çıkaran bu olduğu için biz de oradan biliyoruz. Bu Meksika fasulyesiyle nohutları falan var. Çok güzel oluyor tatları. Bunlardan alıyoruz. Bunları kolay muhafaza edebiliyoruz dolapta. Böyle dürümlerin içinde ya da yemeklerin içinde çok güzel oluyor. Bir de işte böyle lavaş. Bayağı bildiğimiz düz lavaş. Vegan lavaş. Evet, bu vegan. Diğer lavaşlarda ne var bilmiyorum. Belki süt ürünü içeriyor olabilir. Bunları böyle bunun içine sürüp yiyeceğiz. Bu arada masamız var.
masa aldık. Masamız harika. Evet, masayı göstermiştik Biraz daha yüksek zaten. bir masa olmasını aslında planlıyorduk ama geçici olarak bu bence güzel Evet, bir şu çözüm anda oldu. elimizdekinin en iyisi bu. Çünkü yaklaşık belki de bir hafta daha, yani bir hafta olmasa da bir 4-5 gün daha arabada takılacağız. O yüzden masa elzem bir şeydi ve bu sabahki masa da aslında işimizi görüyordu ama Sana bir şey söyleyeyim mi? Bence standart kamp masalarından çok daha iyi bir masa. Evet. Sağlam bir masa. evet. Haşlanmış Meksika fasulye. Boiled chickpeas. Chickpeas nohut değil miydi ya? No, chickpeas mi yazmış? Boiled chickpeas yazmışlar. Görselden belli, yani şey iddia edemezsin böyle bunu nohut diye aldık fasulye Evet. çıktı iddia edemezsin. Arkada da Boiled Mexican bean yazıyor. Duy bunları yayla, bir daha yanlış yazma. Evet, yayla. Bu konuya bence bir el atmanız lazım. Ha, bir de bir şey daha söyleyeceğim. Arabada gerçekten çok çok kullanışlı olan bir şeyimiz var. Dur, şunun seti nerede? Şurada mı? Hı. Bu. Opinel'in böyle bir seti var. Bu kesme tahtası. Şöyle bir soyacak. Böyle bir bıçağı var. Bu küçük bir bıçak. Bir de şurasında bir tane türbüşon var. Bir tane de böyle epey büyük bir tırtıklı bir bıçağı var. Bu sabahki videoda hatta bunu kullanmıştım. Niye bunu kullandıysam kafam kadar bıçak. Bunu da kullanabilirdim halbuki. Her neyse, bu çok kullanışlı bir set. Bir de böyle bir havlusu ve aynı zamanda paketi var. Bu mikrofiber havlu gibi bir şey ve içinde de şu bıçakları koyabileceğiniz yerler mevcut. Buraya da tahtasını koyuyorsunuz ve çok küçücük bir paket oluyor. Hatta araba için çok kullanışlı. Aynı Ve- zamanda hem araba için kullanışlı hem de kamplar için de çok kullanışlı. Evet. Ya, tekne için de çok kullanışlı. Pardon, bu en büyüğü. Neyse, benim gözüme hep küçük geliyor. Kilitledin değil mi? Bu böyle bayağı basit ve taşıması da kolay bir şey. Çok güzel tasarlamışlar. Ve bunu çekmeceye koyuyoruz. Hem 2 tane bıçağımız, kesme, soyma zımbırtımız. Bir de türbüşonumuz olmuş oluyor ve kesme tahtası olmuş oluyor. Havlu olması da çok kullanışlı. Yani direkt bunu böyle serip üzerinde kesip daha sonra bunu yıkıyoruz. Bu zaten çok kolay kuruyor. O yüzden bence arabalarda böyle bir şey tercih edilebilir. Bu bayağı benim en çok sevdiğim şey olabilir bu arabada. Evet, ben yemek yemek istiyorum. Başka neyimiz var bunun içine konabilecek? Bu kadar değil mi? Bu kadar daha ne olsun? Bakın, bir çiğ köfteci gibi hissettim. Bu arada bir dakika dur. Yemeği nerede yediğimizi göstermem lazım. Asıl mesele o. Şu anda görüntü çok kötü biliyorum ama size göstermek istediğim önemli bir şey var. Didim'in merkezine geldik. Arabanın farlarına da ufak bir temassızlık var. Selçuk'la Kayahan onu halletmeye çalışıyor. Buraya gelme sebebimizi göstereceğim şimdi size. Burada harika bir tapınak var, Apollon Tapınağı. İlk defa bu tapınağı Dolunay'la birlikte gördüm ben. Çok güzel görünüyorlar. Solda gördüğünüz küçük yuvarlak Dolunay. Harika görünüyor. Tabii siz keşke benim gördüğüm şekliyle de görebiliyor olsanız. Şu anda gördüğünüzden çok daha güzel. Ve sağdaki de Apollon Tapınağı'nın kalan sütunları. Aslında burayla ilgili çok fazla şey var anlatacak ama kısaca söylemem gerekirse burası o dönemin en büyük kehanet merkezlerinden bir tanesiymiş. O yüzden burada geçen çok fazla hikaye var. Bunları da umarım ilk fırsatta size aktarabilirim. Bugün gerçekten çok yorulduk. Didim'de yine her yerin altını üstüne getirdik. Yine bir sürü yer gezdik. Millet'te uyuyacaktık normalde ama sonra vazgeçtik. Arkadaşımızı görmeye Didim merkeze geldik. Birazcık geç kalınca da burada Millet'e giderken yol üstünde gördüğümüz bir koyda kalmaya karar verdik. Güzel bir yere benziyor. Ama zaten o kadar yorgunuz ki güzel olmasa da hayır diyecek durumda değiliz. Uyuyabiliriz.